Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere daha önce yapmış olduğum badem modeli runner'ın orta kısmının yapılışını anlatmaya çalışacağım. Modelimize düz zincir çekerek başlıyoruz. Konsol üstü runner için 116 zincir çekiyoruz. Masaüstü için 146 zincir çekiyoruz. Ben burada kısaca anlatmak için 40 zincir çekerek başladım. Zincirin sonuna geldik. Sondaki zincirin yan tarafındaki zincirin tek tarafına batarak sık iğne örüyoruz. Ve tek tek tüm zincirlere sık iğne örerek sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Sıranın sonuna geldik. En sondaki zincirin içine 4 tane sık iğne örüyoruz. Bu şekilde karşı tarafa dönüyoruz. Karşı tarafa geçtik. Burayı da sıra sonuna kadar tek tek örerek devam edelim. Sıranın sonuna geldik. Buradaki ilk başta yaptığımız sık iğnenin dibine 2 tane daha sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde 4'e tamamlanmış oluyor. Ve ilk sık iğnenin tepesinden birleştiriyoruz. Birinci sırayı bu şekilde tamamlamış olduk. İkinci sırada köşeleri dönerken altta yaptığımız 4 sık iğnelerin içine 2'şer sık iğne yapalım. Toplamda 2 köşede de 8 tane sık iğne olacak. Bir tane zincir çekip dibine batarak bir tane sık iğne yapalım. Ve tekrar aynı yere ikinci sık iğneyi yapalım. Aynı şekilde yan taraftaki sık iğnenin üstüne de çift sık iğne yapalım. Ve tekrar sıra sonuna kadar tek sık iğne örerek ilerleyelim. Bu sıranın sonunda köşe kısmındaki dörtlünün üzerini çifter sık iğne örerek devam edeceğiz. Toplamda 8 tane sık iğne olmuş olacak. Tüm köşeyi çift ördükten sonra tekrar sıra sonuna kadar tek sık iğne örerek devam edeceğiz.
Sıra sonuna geldik. Bu sırada birleştirilme ortadan yapıldığı için sıraya başlarken 4 arttırma yapmıştık. Şimdi bu kısımda da 4 arttırma yaparak birleştirme işlemi yapacağız. Böylelikle bu köşede de 8 sık iğne olmuş olacak ve üst sıraya geçmiş olacağız. Üçüncü sıramıza geçtik. Bu köşede bir tek bir çift olacak şekilde sık iğne örülecek. Köşelerde toplamda 12 tane sık iğne olmuş olacak. Bu taraf ortada başladığı için 8. sık iğneden geriye doğru sayarak sıralamayı yapıyoruz ve çektiğimiz zincirin dibine bir tane sık iğne batıyoruz. Yan tarafına çift batıyoruz. Bu şekilde 8. arttırmanın olduğu yere kadar bir çift bir tek ilerliyoruz. Bu arttırmadan sonra da diğer köşeye kadar tek örerek gidiyoruz. Diğer köşeye geldik. Burada da bir çift, bir tek sık iğne örerek 8 sırayı bitiriyoruz. Toplamda 12 sık iğne yapıyoruz. İlk sırada çift sık iğne yapıyoruz. Diğerini tek örüyoruz. Bu şekilde ilerleyelim. Ta ki son köşe dönüşüne kadar. Köşe bittikten sonra diğer köşeye kadar tek sık iğne örerek ilerleyelim. Bu köşede de alttaki gibi ortadan arttırmaya başlandığı için yarıdan sayarak hesaplayalım. Ortadaki birleşme zinciri tekse geriye doğru bir çift, bir tek. Zincirin olduğu yer çift ise geriye doğru bir tek bir çift olarak hesaplayın. Ben burada zincirin dibini tek başlamışım. O yüzden geriye doğru bir çift, bir tek olarak hesaplıyorum ve tek olarak denk geldi. Bu yüzden köşeyi tek sık iğne başlıyorum. Burayı da birleştirince son sıraya geçmiş oluyoruz. Dördüncü ve son sıramız. Burada da köşeleri iki tek bir çift olarak örüyoruz. Dikkat etmemiz gereken ise çiftleri alt kısımdaki çiftin üstlerine denk getirmek olsun. Bu şekilde daha simetrik duruyor. Bu köşeyi de döndük. Şimdi diğer köşe başlangıcına kadar tek sıra örerek devam edelim.
köşe başlangıcına geldik. Burada da çiftlerin üzerine bir çift olacak şekilde bir çift 2 tek sık iğne örerek köşe sonuna kadar devam edelim. Bu köşede bitti ve son defa diğer köşe başlangıcına kadar tek tek örerek devam edelim. Ve son sıranın son köşe başına geldik. Burada da aynı şekilde 2 tek bir çift örerek bitirelim. Bu sırada da çiftin üzerine çift batırırsanız hesaplama kolay olur. Evet arkadaşlar, badem model runner'ımızın orta kısmı bu şekilde yapılıyor. Diğer videoda bu kısmı anlatmadığım için çok soranlar oldu. Yapılışı bu şekilde çok kolay ilerliyor. Bu yaptığımız konsol üstü runner içindi. Masa üstü için sıra sayısını 7 kat yapmıştım. Siz de orta kısmı dilediğiniz sayıda yapabilirsiniz. Sade arttırmalarda dikkat edeceğiniz şey çiftleri üst üste denk getirmek olsun. Sıra arttıkça 3 tek bir çift, 4 tek bir çift gibi ilerleyerek devam ediyor. Son olarak biten orta kısmın üst sırasını kaydırma yaparak örüyoruz. Yani sık iğne gibi tığ batırıyoruz. İpi alıp çıkıyoruz fakat tekrar ip almadan çıkardığımız ipi örüyoruz. Bu işleme kaydırma işlemi deniyor. Böylelikle orta kısmı bitirmiş oluyoruz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. Bu arada anlatımı yapay zeka ile oluşturdum. Bazı yerlerde konuşma tonu farklılığı olabilir. Kusura bakmayın lütfen.